Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Bernardo ultrasonik hava nemlendirici cihazımızın tanıtımını yapacağız. Özelliklerini anlatmaya çalışacağız. Öncelikle ultrasonik nedir? Oradan başlayalım. Ultrasonik diye geçtiği zaman cihazımızda bu cihazımızın ultrasonik titreşimler sayesinde su damlacıkları buharlaştırılır ve bu şekilde havaya salımını sağlar. Bu şekilde olmasından dolayı da enerji verimliliği yüksek olur. Bir diğer konu da cihazımızın sessiz çalışmasını sağlamış oluruz bu ultrasonik sistem sayesinde. Ürünümüzün görmüş olduğu gibi kutusu bu şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktayı söyleyelim. Bu cihaz hassas bir cihaz. Kırılmaya müsait bir cihaz. O yüzden cihazımız evimize kargo yolu ile geldiyse bu cihazımızı kutumuzdan çıkarırken bu kutu açılımını kesinlikle ama kesinlikle video dahilinde yapmamız gerekiyor. Eğer ki cihazın içerisindeki parçalarda herhangi bir çatlama veya kırılma varsa bunu ancak bu video eşliğinde kanıtlayabiliyoruz ve bu şekilde hakkımızı arayabiliyoruz. Bu cihaz da hassas ve kırılgan bir cihaz olduğu için bunu kesinlikle unutmayalım. Kutumuz ilk evimize geldiğinde video eşliğinde kutumuzu açarak bu şekilde kutusundan çıkartıyoruz. Şimdi cihazımızı içerisinden çıkartıyoruz kutumuzun. Şu şekilde dış kısmında bir tane poşet var. Bu şekilde çıkardığımız zaman üst kısmı çıkıyor. Cihazımız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde iki parçadan oluşuyor. Bir tanesi su haznesi, bu şekilde çıkartıyoruz. Suyu koymuş olduğumuz haznemiz. Diğer kısmı ise motor kısmı ve buradan buharlaştırma işleminin yapılmış olduğu alt gövde. Burada görmüş olduğunuz gibi kablomuz var. Kablodan başlayalım. Cihazımızın kablosu uzun bir kablo değil. O yüzden bunu ne yapmamız gerekiyor? Çocukların uyurken kullandığımız zaman çocukların yatak kısmına yakın olması gerekiyor. O yüzden bir ara priz alarak bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Priz işleminde dikkat etmemiz gereken diğer en önemli nokta ise diğer başka cihazların takılmış olduğu prizle beraber kullanmıyoruz. Kullanma kılavuzuna baktığımız zaman bu şekilde kullanımlarda sıkıntı yaşanabiliyor. Yani bunu kullanmış olduğumuz priz başlığını sadece ya kendisi çalışacak, eğer üçlü beşli priz kullanıyorsak da başka bir cihaz takılı olmayacak. Sadece kendisinin çalışması gerekiyor. Ürünümüzün uzun süreli kullanım için bu gerekli. Cihazımızın üst su haznesini incelediğimiz zaman şurada buhar çıkışının yapılmış olduğu başlığı görüyorsunuz. Bu başlığımızın en büyük özelliği 360 derece dönebilmesi. Bakın şu şekilde elimizle rahat bir şekilde döndürebiliyoruz. Buhar çıkışının hangi yöne doğru olmasını istiyorsak buradan ayarlamasını yapabiliyoruz. Aynı zamanda buhar çıkışının yapılmış olduğu bu başlığımız kuvvet uyguladığımız zaman yerinden çıkartılıyor. Bu şekilde bunu kullanabiliyoruz. Buradaki su haznemizin üst kısmında beyaz bir plastik kısım var. Onu da şu şekilde tutmak için yapmışlar. Çok aşırı bir şekilde kuvvetli ve dayanıklı bir plastik parça değil. Yani buna güvenerek çok fazla hareket etmemek gerekiyor. Ama az doldurduğumuz zaman bu şekilde rahatlıkla su haznemizi taşıyabiliyoruz. Su haznemizin alt kısmını incelediğimiz zaman şurada bir tane büyük bir kapağımız var. Bu kapak yerinden su dolum işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu şekilde kuvvet uygulayarak kapağımızı açıyoruz. Kapağımızı açtığımız zaman bu su haznemizi bu şekilde ters çeviriyoruz. Aynı zamanda su dolduracağımız zaman dikkat etmemiz gereken diğer nokta buhar çıkış kapağımızın da burada takılı olmaması gerekiyor. Buhar çıkış kapağımız takılı değil. Bu şekilde kapağımızı açtığımız zaman buradan su doldurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Su haznemizin özellikleri bu şekilde. Şimdi gelelim motor kısmımıza. Motor kısmımızda da 3 ana parçamız var. Buradaki şu iki tane şu görmüş olduğunuz yer ile şu contanın olmuş olduğu yer transdüser olarak adlandırılıyor. Transdüser nedir? Önce onu sizlere anlatalım. Transdüser bir enerji birimini başka bir enerji birimine dönüştüren sisteme transdüser olarak adlandırıyoruz. Buradaki makinamızın şu kısmı transdüser. Şu görmüş olduğunuz kısım emniyet şamandırası. Şu iç taraftaki görmüş olduğunuz kısım conta ve şurası da su haznesi. Su buraya birikiyor. Bu şekilde buradan sistemik olarak çalışıyor. Buradaki ön kısımda ise ayarlama işlemini yapmış olduğumuz düğmemiz var. Buradan da buhar çıkışını ayarlıyoruz. Buharın hangi yoğunlukta ve hangi derecede çıkması gerektiğini bu tuşumuz yardımıyla ayarlıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın çevirdiğimiz zaman tık diye bir ses gelecek. Bu tık sesi açılıp kapandığının işareti. Bu şekilde çeviriyoruz. Maksimum şekilde burada çalışıyor. Zaten burada üzerinde işareti var. Bu şekilde suyun buhar halinde odaya çıkmasını ve havanın nemlendirmesini sağlıyoruz dostlarım. Cihazımızın diğer özelliklerine devam edecek olursak su bittiğinde otomatik kapanma özelliği var. Yani akşam açtınız sabaha kadar çalışacak, sıkıntı yok, tereddüt etmenize gerek yok. Su bittiğinde otomatik olarak kendisini korumaya alıyor. Cihazımızın güzel bir özelliği. Ve aynı zamanda cihazımızın kutusunun üzerine baktığımız zaman burada şöyle bir ibare var. Made in Türkiye. Türk malı olarak yazıyor dostlarım. Bundan da bilginiz olmuş olsun. Bu da bizim dikkatimizi çeken diğer bir özellik ve güzellikti.
Şimdi gelelim cihazımızın fiyatına. Şimdi bu cihazın şu anki normal güncel fiyatı internet sitelerinde değişmekle beraber Akakçe veyahut da Cimri sitelerine araştırma yaptığınızda 800 TL ile 1300 TL arasında değişen değişik fiyatlamalar mevcut. Artık oradan siz kendiniz kendi skalanıza uyan fiyat araştırmasını yaparak tercihinizi yapabilirsiniz. Araştırmanızı genel itibariyle siteleri kapsayan bir araştırma yapmak adına Akakçe veya Cimri'den de yapabilirsiniz. Veyahut da bilindik diğer sitelerden kendiniz yapabilirsiniz. Bir diğer özelliği gürültüsüz çalışma. İşte ne dedik? Ultrasonik cihaz olarak adlandırmıştık. Ultrasonik olmasından kaynaklı cihazımız gerçekten sessiz bir şekilde çalışıyor. Ancak şunu dipnot olarak söyleyelim. Eğer ki buhar makinesini şu düğmemizden maksimum seviyeye aldığınız zaman herhangi bir ses çıkmamasına rağmen damlacık sesleri geliyor. Maksimum seviyede tık tık ara ara damla sesi geliyor. O da normal bir durum, anormal bir durum değil. Buharlaşmayla beraber içerisine makinenin tekrardan su damlacıkları düştüğü için bu şekilde ses geliyor. Ancak maksimum seviyeye aldığınızda dahi sizi rahatsız edecek veyahut da uyuyan çocuğunuzu rahatsız edecek bir sesi kesinlikle yok. Onu da sizlere canlı canlı göstermeye çalışacağız dostlarım. Şimdi sıra geldi makinamızın temizliğine. Makinamızı nasıl temizleyeceğiz? Makinamızı iki şekilde temizliyoruz. Su haznesini ayrı temizliyoruz. Gövdemizi ayrı şekilde temizliyoruz. Su haznemizi yarıya kadar su ile doldurduktan sonra içerisine az miktarda bulaşık deterjanı koyabilirsiniz veyahut da sirke koyabilirsiniz. Artık bu sizin kendi tercihinize kalmış. Deterjan riskli, ben bundan buhar alıyorum, bunu kullanmak istemiyorum diyenler sirkeyle yapabilir. Sirke yerine başka elinizde kullanmış olduğunuz doğal temizlik malzemesi varsa onunla da değerlendirebilirsiniz. Bu su haznesinin en az haftada bir temizlenmesi gerekiyor. Su haznesini dolduruyoruz. İçerisine deterjanımızı koyduktan sonra güzelce çalkalama işlemini yapıyoruz. Burada çalkalama işlemini yaparken şu tutacağa güvenerek tek elle şu şekilde işlem yapmıyoruz. Bu tutacağa güvendiğiniz zaman hem burayı kırabilirsiniz hem de makinamıza zarar verebilirsiniz. Çift elimizle tutup bu şekilde sallama işlemini yapıp temizliğini de yapıyoruz. Bunun temizliği kolay. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Asıl bizim şu motor kısmının temizliğine daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun temizliğinde de kesinlikle ama kesinlikle deterjan kullanmıyoruz. Beyaz sirke kullanabilirsiniz. Genel itibariyle biz beyaz sirkeyi tercih ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bu kısmını su ile dolduruyoruz motor kısmının. Su ile doldurduktan sonra içerisine 2 tatlı kaşığı, 2 yemek kaşığı, artık o sizin tercihinize kalmış, beyaz sirkemizi ekliyoruz. Beyaz sirkemizi ekledikten sonra bu şekilde en az 30 dakika ile 45 dakika arasında bekletiyoruz. Bekletme işleminden sonra ince tüy fırçalar yardımıyla sürtebilirsiniz. Veyahut da diş fırçası olabilir, eski kullanmadığınız. Onun dışında kullanmış olduğunuz herhangi bir aparat yardımıyla buradaki kalıntıları ve kireçleri güzelce sürterek temizleme işlemini yapıyoruz. Bu temizlik işleminin ise en az ayda bir yapılması gerekiyor. Makinamızın uzun kullanımlı ve ömürlü olması için bu temizliğin en az ayda bir yapılması gerekiyor. Buna dikkat etmediğimiz zaman buradaki emniyet sisteminden diğer sistemler burada biriken tortu ve pislikler sebebiyle veyahut da kireç sebebiyle ilerleyen dönemde makinamızda ciddi manada sorunlar meydana gelebiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor dostlarım. Tanıtımımızda son olarak şu konuya da dikkat çekmek istiyorum. Cihazımız çalışırken içerisine su ekleme, su çıkarma veyahut da yan yatırma gibi işlemler kesinlikle ama kesinlikle yapmıyoruz. Bunlar yaptığımızda da cihazımız ciddi manada zararlar görebiliyor. En başından doldurup veyahut da makinamızı kapatıp o şekilde ekleme veya çıkarma işlemimizi yapacağız. Son dipnot olarak bir kullanıcıdan almış olduğumuz bilgiyi de aktaralım. Tahtanın üzerine, yani çalışma masasının üzerine koyabilirsiniz, sehpanın üzerine koyabilirsiniz veyahut da direkt zemin parkenin üzerine koyabilirsiniz. Bu bir müddet çalıştığı zaman orada nemlenme işlemi gerçekleşiyor ve orada tahtamız kabarabiliyor. Onun için cihazın altına bir havlu veyahut da 2 havlu serdiğiniz zaman bu nemlenmeyi de önlemiş ve suyu havlumuz emmiş oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Son bir dipnotu olarak diğer kullanıcılardan almış olduğumuz bilgiyi sizlere verelim. Şimdi evinize bir hava nemlendirici almak istiyorsunuz. Çocuğunuzda geniz eti olabilir, çocuğunuzda boğaz kuruluğu olabilir veyahut da doktor tavsiye etmiş olabilir. Veyahut da yaşlı hastanız olabilir. Kısacası odanın nemli kalmasını istiyorsunuz ve internete girdiğiniz zaman birçok cihaz çıkacak karşınıza. Bu fiyat skalasına baktığımız zaman da bu 1000 lirayla 5000 lira arasında değişen birçok cihaz var. Bu cihazlarda ne gibi özellikler var? Niçin Bernardo'yu almalıyız veya Bernardo'nun diğerlerinden farkı ne? Bu konuya da birazcık değinelim. Bizim bu cihazlarla çok aşırı şekilde haşır neşir olan, çocuğundan burun eti olan bir abimizle yapmış olduğumuz görüşme neticesinde bizlere vermiş olduğu bilgi, bu cihazların zaten çok nazik ve hassas bir cihaz olduğu, bozulmaya elverişli cihazlar olduğunu söyledi. Ve bunun dışında mesela bazı cihazlarda odanın nem ölçüsünü ölçen cihazlar var. Onun dışında birkaç farklı cihazlar var. Bunlara gerek olmadığını, zaten odanın buradan nemlendirilmesini buradan ayarlayabildiğimizi, orta nemlendirme seviyesinde yeterli olduğunu,
Bunun için ekstradan çok fazla para verilmesine gerek olmadığını ifade etti. Tabii ki bu öznel bir görüş ve öznel bir düşünce. Bunun doğru olduğunu söylemiyoruz. Bize yapılan dönüş bu şekildeydi. Bizim de elimizde Bernardo vardı. Bunu sizlere tanıtmak istedik. Şu an yapmış olduğumuz kullanma neticesinde cihazla alakalı herhangi bir sıkıntıya rastlamadık. Bu cihazların asıl başvurusu uzun kullanımda belli oluyor. Uzun kullanım neticesinde bir arıza verecek mi, vermeyecek mi, ne kadar dayanacak? Bunlar önemli. İlerleyen tarihlerde bu videomuza denk gelen kişiler yorumlar kısmına yazsın, cihazın kullanılıp kullanılmadığı ile alakalı biz de onları bilgilendirmeye çalışalım. Şu anki yapmış olduğumuz kullanım zamanına kadar herhangi bir sıkıntı söz konusu değil ve vermiş olduğu buhar seviyesinden de aşırı şekilde memnunuz. Hatta ve genel itibariyle son hız buharı da çalıştırmıyoruz. Orta buhar seviyesinde çalıştırıyoruz. Bunu da bizim kullanım amacımız geniz eti olan çocuklarda kullanıyoruz genel itibariyle şu anda. Bu kadar bilgilendirme neticesinde şimdi uygulama işlemine beraber geçelim. Cihazımızın su doldurma kapağını açtık. Şimdi suyumuzu bu şekilde, bakın buhar çıkış kapağını da yerinden çıkarttık. Suyumuzu bu şekilde dolduruyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde su doldurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Su haznemizin kapağını bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın yerleştirdiğimiz zaman şuradan suyu almaya başlıyor. Su damlacıklarını şuradan görebiliyorsunuz. Su kabarcıklarını. Suyumuzu ne yaptı? Aşağı doğru su haznesinin olduğu yere çekti. Su bittikçe üst kapaktan, üst hazneden çekme işlemini gerçekleştiriyor makinamız. Şimdi sizlerin de canlı canlı görmesi için suyumuzu koyduk. Buhar çıkışını görün. Ne kadar kuvvetli çıktığını görün. Nasıl çalıştığını sizlere gösterelim. Şuradaki düğmemizi çeviriyoruz. Bakın çevirdiğimiz anda mavi ışık yandı ve buhar çıkmaya başladı. Kamera netlesin buharımızı. Buhar çıkışımızı görüyorsunuz. Şuradaki suyumuz bittiği zaman düğmenin olmuş olduğu yer kırmızıya dönüyor ve otomatik olarak kendisini korumaya alıyor. Şimdi yavaş yavaş buhar çıkışını arttırıyorum. Şu en giriş seviyede çıkan buhar dostlarım. Kameradan inşallah gözüküyordur. Şimdi yavaş yavaş buharımızı arttırıyoruz. Şu an ortaya getirdik. Yarı seviyeye geldi. Buharımız arttı. Şimdi maksimum seviyeye getiriyorum. Şu anda buharımız maksimum seviyede dostlarım. Görüyorsunuz nasıl buhar çıktığı, inşallah kameradan belli oluyordur. Efsane bir buhar çıkışı var. Bu 10 numara 5 yıldız olarak adlandırabileceğimiz bir buhar çıkışı mevcut. Şu an ben buraya geçtim. Buhardan beni görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buhar daha belli olsun diye buharın arka tarafına geçtim. Çok güzel bir buhar çıkışı var. Şu anki çalışmasında da sesini dinletmek istiyorum sizlere. Şimdi makinenin gövde kısmına geliyoruz ve sessizliğe bürünüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir ses çıkmıyor. Sadece şu buhar çıkış borusundan su damlacık sesi geliyor. Ne dedik? Maksimum seviyede çalıştırdığımız zaman damlacık sesi geliyor dedik. O da buradaki nemlenmeden dolayı kaynaklanıyor dostlarım. Şu buhar borusunun olmuş olduğu yerde nemlenme meydana geliyor ve su damlacıkları tekrardan suyun içerisine düştüğü için tık tık diye damlacık sesi geliyor. Onu burada orta seviyede aldığımız zaman o damlacık sesi de kesiliyor. Hatta çok az seviyeye geliyor. Makinenin sesi yok denecek kadar. Yani makine sizin uykunuzu, çocuğun uykusunu bölebilecek bir sesi yok. O ses yönünden de gayet başarılı şu an için makinamız. Evet dostlar, Bernardo ultrasonik hava nemlendirici makinamızın özelliklerini ve çalışma şeklini tamamıyla sizlere net bir şekilde göstermeye çalıştık. Genel bir değerlendirme yapacak olursak makinamızla ilgili burada son bir konuya daha değinmek istiyorum. Makinamızın su haznesi seviyesi. Su haznesi gerçekten yeterli. Yaklaşık 3 litreye yakın su alıyor bu haznemiz. Bu haznemizi maksimum seviyede doldurduğumuz zaman ve makinamızı maksimum seviyede açtığımız zaman akşamdan sabaha kadar makinamız çok rahat bir şekilde çalışıyor. Suyu yeterli geliyor. Bu da bu cihazlarda en önemli faktörlerden bir tanesi su haznesinin boyutudur. Çünkü biz sabahtan en azından akşamdan sabaha kadar çalışmasını bekliyoruz. Çocuklarımızın yanına koyduğumuz zaman, yaşlı hastalarımızın yanına koyduğumuz zaman uyuduktan sonra uyanıncaya kadar makinenin çalışması bizim için büyük bir beklentidir ve olması gerekendir. Bu makinenin su haznesi boyutu da bizler için bu kapsamda yeterli oluyor. Makinenin 360 derece dönebilir buhar çıkışının olması, sessiz olması ve aynı zamanda ultrasonik olması gerçekten güzel bir özellik. Bugün için fiyatını 800 TL. Bu videonun çekildiği tarihteki minimum fiyatı 800 TL. Fiyat olarak da tamamen fiyat performans olarak adlandırabileceğimiz bir ürün dostlarım.
Bu özelliklerde ve bu anlatmış olduğumuz özelliklerde bir makine arıyorsanız ve bu özellikler sizler için yeterliyse kesinlikle tereddüt etmeden alabileceğiniz bir makine. Ancak odanın nemini ölçmesi, onun dışında içerisine diğer bazı maddeler ekleyebileceğimiz yağlar var. Eklenebilecek yağlarda maalesef çok uygun değil. Sıkıntı yaşanabiliyor. Bu tarz cihazlarda içerisine değişik okaliptus yağından tutun diğer yağlara kadar yağ koyduğumuz zaman makine bozulabiliyor. Bunun için uygun değil. Bu tarz bunlar için de değil de daha böyle fiyat performans bir ürün alıyorsanız kesinlikle Bernardo'yu tercih edebilirsiniz. Tabii ki burada son olarak uzun kullanımda bizlere neler verebileceği önemli. Bu videoya ileri tarihlerde denk gelen kişiler yorumlara yazsınlar. Kullandığımızı veya ya bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığımızı sizlere oradan ifade edebiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.